Zeytinyağı hangi durumda çok faydalı, hangi durumda az faydalı, hangi durumda hiçbir faydası yok? Vücuttaki damarları tıkayan, yangının en önemli söndüren itfaiyeci. Bir kere o kesin. Fazla yediğin et maalesef kalp düşmanı, damar düşmanı, kanser dostu. Tuzsuz yaşam kalp için sağlıklı mı yoksa zararlı mı? Ya tuzsuz yaşam bazı hekim arkadaşların ve bazı kesimlerin abarttığı, mübalağa ettiği maalesef bir olgu. Daha erken ölüyorsunuz, daha erken kolesterol seviyeleriniz yükseliyor, şeker hastalığına yakalanıyorsunuz, beyinde ödem oluyor, sıkıntılar yaşıyorsunuz ve kalp krizi yaşıyorsunuz. O yüzden YouTube kanalımıza hoş geldiniz hocam. merhabalar, hoş bulduk. Valla bugün de bayağı hazırlıklıyız, yeni bilgilerimiz var. Hatta bugün sana yine hiç duymadığın yeni bir şey daha söyleyeceğim. İnşallah izleyiciler de bizi takip ederler, o bilgiye sahip olurlar. Hocam şöyle başlamak istiyorum ben. Sabah aç karnına zeytinyağı içmek kalbi korur mu, efsane mi? Valla tam efsane demeyelim de, şimdi zeytinyağı gerçekten bilinen en faydalı bir kere yağ. İçinde 3 tane özellikle ham madde var. Bunlar vücudumuz için birebir önemli. Özellikle polifenoller dediğimiz antioksidan. Antioksidanlar vücuttaki kronik inflamasyon, hep seninle birlikte anlatıyorum. Vücuttaki damarları tıkayan, yangının en önemli söndüren itfaiyeci. Bir kere o kesin. İkincisi E vitamini. E vitamini de güçlü bir antioksidan ve immünite için çok gerekli. Üçüncüsü de oleik asit. Oleik asit de inanılmaz faydalı. Bu 3 ham maddeden dolayı zeytinyağı gerçekten çok çok faydalı. Esas burada söylenmesi gereken şey şu: zeytinyağı hangi durumda çok faydalı, hangi durumda az faydalı, hangi durumda hiçbir faydası yok. Bir kere sen zeytinyağını 200 santigrat derecenin üzerinde yemeklerde kullanırsan hiçbir faydası yok. En azından şöyle diyeyim ki hiçbir faydası yok, belki çok iddialı oldu ama polifenoller, yani antioksidan etkisi ortadan kalkıyor. Oleik asit özelliği kayboluyor. Yani sen sadece bir besin maddesi olarak kullanırsın ama faydalarından çok faydalanamazsın. 160 dereceye kadar olan ısılarda belki bir derece faydası olabilir. Ama en doğrusu soğuk sıkma zeytinyağlarını soğuk mezelerde ya da salatalarda kullanmak ya da sabahleyin bir yemek kaşığı sade içmek. Doğru, faydası. Özellikle bakın, normalde zeytinyağının aşamaları var. İlk yeni çıkan zeytinyağları ya da yeni ürün dedikleri, hani böyle yeşille siyah arası değişen rengarenk zeytinler olur. Erken sıkma diyorlar buna. Onlarda yağ oranı çok düşük. Sen şimdi 10-15 kiloda 1 litre zeytinyağı yaparsın. En son hali siyah zeytinyağında 2-3 kiloda 1 kilo zeytinyağı alırsın. Bunda evet zeytinyağını fazla alırsın ama içindeki antioksidanlar çok düşük. Erken sıkmada çok yüksek ama sen 13 kiloda 1 litre zeytinyağı alırsın. Ama bu daha faydalı. Ama daha pahalı. Dolayısıyla zeytinyağı gerçekten çok faydalı. Bitkisel yağlar gerçekten bitkisel mi yoksa gizli tehlike mi? Bitkisel yağlar gerçekten bitkisel. Ayçiçeğinden yapılıyor, fındıktan yapılıyor. Yani doğru, palm yağından yapılıyor, doğru. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama bunlar rafine edilmiş. Ne demek? Kimyasal reaksiyonlardan geçilmiş. Birkaç kere yanmış. İçinde trans yağlar yok falan deniyor ki çoğunda var. Bazı yeni çıkan jenerasyon yağlarda trans yağlar yok, korkmayın diyorlar. Ama rafine edilmiş yağlar tercih sebebi değil. Zeytinyağını zaten konuştuk ve cebimizde. Tereyağı mı, margarin mi dersem hocam? Tabii ki tereyağı. Biz yıllarca tereyağını da suçladık. Tereyağı. Aman tereyağından uzak durun, aman tereyağı yemeyin. Yok, artık şunu biliyoruz. Tereyağı o kadar da çok suçlu değil. Kararında kullanılan tereyağı çok faydalı. Ben hep söylüyorum. Diyelim ki günde 3 tane yağ kullanmak zorundasın. Çünkü enerji kaynağı. İkisi zeytinyağı olmalı, biri tereyağı olmalı. Margarin, annemizin margarini, annemizin yağı deyip bizi yıllarca kandırdılar ama maalesef margarinler asla faydalı değil. Peki kahvaltıda peynir mi, yumurta mı kalbi daha çok yorar? Tabii ki peynir. Çünkü peynir 13 litre sütten elde ediliyor. 1 kilo peynir elde ediyorsun. Dolayısıyla doymuş yağ asitleri maalesef peynirde daha fazla.
Peyniri evet yiyelim ama kararında ve az miktarda yiyelim. Yumurta eskisi gibi suçladığımız bir şey değil. Sadece fazla sayıda olursa suçluyoruz. Ama günde 1 veya 2 tane yumurta kalp dostu. Bugün biraz besinlerden gidiyoruz ağırlıklı. Kırmızı et gerçekten kalp düşmanı mı yoksa yanlış mı biliyoruz? Yani ikisi de olabilir. Çünkü yanlış şöyle biliyor. Kalp düşmanı direkt deyip suçlamak doğru değil. Kararında kırmızı et çok faydalı. Ama fazla yediğin et maalesef kalp düşmanı, damar düşmanı, kanser dostu. Yani sen fazla et yersen maalesef kanser de olursun, gut hastası olursun, insülin direncin artar, şeker hastası olursun. Ama kararında et yediğin zaman doğadaki en güçlü B12, demir, selenyum ve çinko kaynağı ve tabii ki protein kaynağı. Kararında et her zaman faydalı, faydası zararlı. Balık yemek kalbi genç tutar mı yoksa civa riski daha ağır basar mı? Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle cevap vereyim. Haftada 2 gün balık yemek çok sağlıklı. Çünkü omega 3'ten zengin ve bazı vitaminlerden çok zengin. Ama sen abartır her gün balık yersen civa tehlikesi var maalesef. Tuzsuz yaşam kalp için sağlıklı mı yoksa zararlı mı? Ya tuzsuz yaşam bazı hekim arkadaşların ve bazı kesimlerin abarttığı, mübalağa ettiği maalesef bir olgu. Tuzsuz yaşam ömrü kısaltıyor. Tam tersi. Hiç tuz olmazsa hayatınızda daha erken ölüyorsunuz. Daha erken işte kolesterol seviyeleriniz yükseliyor, şeker hastalığına yakalanıyorsunuz, beyinde ödem oluyor, sıkıntılar yaşıyorsunuz ve kalp krizi yaşıyorsunuz. O yüzden her şey kararında. Özellikle normal, sağlıklı bir insanlarda günlük alman gereken tuz, bundan 15 sene önce Amerikan Kalp Cemiyeti 1,5 gram diyordu. Şu anda 5 gram. Yani bir çay kaşığı yiyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ha bu arada gizli tuz dediğimiz hazır gıdalar, hazır gıdayı zaten evinize sokmayın ama işte zeytinde de tuz var. Ekmekte de bir miktar tuz var. Peynirde de tuz var. Turşuda da onların dengesini ve ayarını yapmak kaydıyla. Ha burada uyaracağımız bazı insanlar var. Kalp yetmezliği olanlar, idrar söktürücü almak zorunda olan tansiyon ya da kalp yetmezliği hastaları, kortizol kullanan hastalar, gebeler mutlaka tuzu doktorunun dediği kadar kullansın. Şeker mi tuz mu kalbi daha çok öldürür? Valla çok basit. Şeker tabii ki. Şeker damarlarını da tıkıyor maalesef. Tuzu kararında yediği, bakın tuzla ilgili yanlış bilgi şu. Böbrekleri iyi çalışan bir insanın tuz, sağlıklı bir insana tuz çok fazla zarar vermez. Çünkü fazla tuzu böbrek atar. Ama şeker öyle değil. Şeker vücutta uzun süre şekerli beslenirsen insülin direnciyle birlikte şeker hastası olursun. O da direkt damarları tahrip eden deformasyonlara yol açar. Kolesterol yüksekliği gerçekten yediğimiz yağlardan mı kaynaklanıyor? Kanımızdaki kolesterolün %80'i maalesef yediğimiz gıdalardan aldığımız kolesterol değil. Bu da bir şehir efsanesi. Herkes öyle anlatıyor, doktorlar öyle anlatıyor. %80'i karaciğerde yapılıyor. Vücudumuz üretiyor. Nereden üretiyor? Yediğimiz karbonhidratlardan. Yani sen şeker yiyorsun, kolesterol olarak sana geri dönüyor. Yumurta kolesterolü fırlatır mı? Fazlası fırlatabilir ama yumurtanın içerisindeki bazı vitaminler ve amino asitler bizim için faydalı. Dedim ya, günde 1 tane yumurta direkt kalp dostu olduğu gösterilmiş. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.